Oh. Matahari. Sun. Yes. Arkadaşlar, Endonezya dilinde matahari güneş demek. Aynı zamanda biliyorsunuz Alman ajanı. Matahari. Bule bule. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Sın teyzem. Merhaba, vah 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 vah. Vah 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 vah. Meraklı gözler. Evet arkadaşlar, bugün 3. günümüz Papua'da. Bakalım sesimiz geliyor mu? Sonra arkadaşlar kızıyor bana. Ben öyle bir insan mıyım? Bu sakızları biz veriyor, yani benim arkadaşlarım veriyor hediye. Teyzem nasılsın? Tamam. Sigaret. Wamena şehrinde kapılar böyle arkadaşlar. Bir eşiğin üzerinden atlamanız gerekiyor. Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Tabii ki Hristiyan rahipleri gelmişler. İnsanları Hristiyanlaştırıyorlar. Tabii bunlar yemek veriyorlar. Burada bir sürü fakir insan var. İlginç olan bakın İsa'yı siyahi olarak resmetmişler. Siyahi de değil, tam Papualı gibi resmetmişler. İnsanların daha yakınlık hissetmeleri için. Muhtemelen burada tabii sömürgecilere karşı da bir tepki var. Şey olarak. Doğanın güzelliğine, cennete bakın. Bu insanlar ne kadar zengin aslında. Madenleri hayal edebilirsiniz. Dev gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi yoldan arabayla saptık. Bayağı içeri girdik ve bir kabile üyesi bizi aldı. Köyüne götürüyor. Bayağıdır yürüyoruz. Sabah görmek isteyeceğiniz bir manzara değil bu. Poposunu takip ediyoruz abinin. Aha, bu ne? Domuz mu? Domuz. Ana şu manzaraya bakın, yemin ediyorum. İlk insan zannettim ha. Sola bak. Ne yapıyor orada? Ne oldu? Bekle diyor, gelme diyor. Kızdı. Ay, şu manzara çok acayip ya arkadaşlar. Kadınlar acaba şey mi yapıyor orada bilmiyorum ki. Çocuk mızrakla koşuyor. Meyveyi, pirinç falan aldık şey için, yardım için kabileye. Onlar da bize savaş gösterisini gösterecekler, yapacaklar. Köprüyü geçmeye vallahi öyle bir el yaptı ki adam cesaret edemedim. Tipe bak bendeki. Çok sıcak. Kuşların sesine bakın ya. Burada inanılmaz bir kuş çeşitliliği var arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Oğlum bak, şaka maka, bunlar çok agresif kabileler. Öyle Kolombiya kabileleri gibi falan değil. Ya da Laos. Atma oğlum. Ok gösteriyor. Bana sordu. Kenan abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey, topla. Vurayım mı götü diyor şu anda. Vurma diyor. Abi şu anda tartışıyorlar. Ben de ağacın oraya saklanırım. Hadi bakalım, gel vur lan. Abi çok iyi niyetli bir çalışma ama yemez. Vur lan. Çevirme. Hayır. Uyarı ateş mi yapıyor acaba? Bana çevirme bak. Şeytan doldurur. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Aha, orada savaş kabilesi var. Tezgah lan bu. Allah. Bağırma lan milletin içinde. O gözcü arkadaşlar. Geliyor. La savaşa geç kaldın, Allah cezanı vermiyor ya. Nasıl iş oğlum, sen kaç yaşında adamsın? Oğlumla birbirine okuma katar vallahi. Ne oluyor lan? Hayır oğlum, ateş etmeyin lan.
Allah geliyorlar. Kaçın lan. İlk defa bir savaşa şahit oluyorum. Bayağı kaslar ha. Öyle tırt değil. Gerçekten savaşçı bunlar. Bunlar da kabileler arkadaşlar, köyleri. Bak. Salvo yapıyor. Baba salvo yapıyor. Baba kaç yaşına gelmiş. Bravo. Peace. Barış oldu şu anda. Arkadaşlar Dani köyüne geldik. Dani köyünde domuzlar, yani Vam dedikleri domuzlar çok kutsal, özel kabul ediliyor. Çok zenginlik sembolü olarak kabul ediyor. Bir tane kutsal ağaç, kutsal nehir, anemist ve Dani köylerinde şöyle bir şey var kabilesi köyünde. Direkt giremiyorsunuz. Böyle tırmanmanız gerekiyor şeylerden. Daniler agresif bir kabile dedik. Ve karşı Uzak. No. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Abo. Allah s**ler beni. Haydik arkadaşlar. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Oğlum ne yaptınız ya? Beni böyle bir vah pardon. Yanlışlıkla şeyi bir ara korkuttunuz beni zannettim. Zaten çubuklar. Maşallah çubuk büyükmüş hocam. Sen de benim götümü elledin sen. Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz götümü elledi? Sen benim götümü elledin. Vah. Burnuna şey takmışsın ama götümü ellemekten de hiç çekinmiyorum. Ver bakayım. No. Ha, buradan tutmak gerekiyormuş. Vah. Can you hold? I will try. Evet arkadaşlar, kabile üyesine. Geç lan. Hocam yaşlı başlı adamsın. Vallahi saçın başın ağarmış. Şimdi git belanı benden bulma ya. Lan! Siz çekilin. Köyün savaşlarını takip ediyoruz. Dediğim gibi her köyün kapısı bu şekilde arkadaşlar. Basamak da ağaçtan yapılmış. Yani yüksek giriş. Bunun bir anlamı vardır tabii ama. Dani kabilesi. Papua'nın derinliklerinden Dani kabilesi.
Çocuklar da izliyor gariplerim. Çikolata vereceğim size, bekleyin. Bir onda öne geçti he. Üfle üfle, hundu hundu. Umbahuriha, away away, away away, away away. Atıyorsunuz değil mi? Ben de atıyorum. Hadi oğlum, bütün çocuklar yemek bekliyor, bir ateş yakacaksın ya. Marketten bir kibrit alamadın mı ya? Kız dedikodu yapma, sen çok dedikoduya benziyorsun. Her dedikodu için bir tane boya koymuşlar gibi sana. Şimdi şey anlatıyor, ulan diyor ne hallere düştük diyor, şurada diyor para kazanacağız diyor. Sola yatırmış bu arada arkadaş bambusunu, şeyini, bal kabağını. Bu da sağa yatırmış. Yatırma konusunda herhangi bir kuralları yok, onu öğrendik. Tamam, yaktılar ateşi. Şef! Gel. Şef. Hanım bey. Vah vah! Vah vah! Vah vah. Vah 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 vah! Vah vah vah! Ini kau tadi nak. Hey! O hanım akın o gidiyor ne oldu? Evet, kabileyi teknolojiyle tanıştırdım arkadaşlar. Teknolojiyle tanıştırdım. Çakmak kabilesi. Sen ne yapıyorsun lan burada? Ha, tütün içtiler. Bakayım. Kız. Oo, kutlamak için tütün içiyorlar. Ay, yaktılar ama. Teyzem sen ne yapıyorsun? Aa, teyze bakın, yas tutmak için parmaklarını kesmiş arkadaşlar. Ha, kulak. Siyarom biasa. Second parinduan hanım mukarek nolik siap. Nen siyarom liren in biasa olsa o sonra karek maluk hal. Çakmağı ben verdim. Arkadaşlar çok yaşa. Yanımda Dani ve Yali kabilesinden, hanımefendi Yali kabilesinden, diğeri Dani kabilesinden. Peki neden Dani kabilesinde hanımefendi? Çünkü evlenmiş Dani kabilesinden bir erkekle. Şimdi Dani ve Yali kabilesinde dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğiniz bir olay var. Bu kabilelerin kadınları, ailelerinden birisi öldüğü zaman parmaklarını kesiyorlar yas göstergesi olarak. Kulaklarını kesiyorlar. Bu hanımefendiler, şöyle gösterebilir miyiz? Bakın şöyle 4 tane parmağını boğumlarından kesmiş burada. Burada da 2 tane parmağını kesmiş. Yani 6 tane. Ben şu ana kadar 6 tane kesen görebildim. Yali kabilesinden hanımefendi bu da. 4 tane parmağını kesmiş ve buradan hiç parmağını kesmemiş sağ elinden. Buradaki sağ elinden kesmiş. Direkt solak olmuş herhalde artık yani bir şekilde. Çok enteresan bir adetleri var. Dani ve Yali kabilesinin gerçekten inanılır gibi değil. Evlatlarının ailesinden birisinin ölümünü bu şekilde yas tutarak karşılıyorlar.
kabile üyelerine sevgimizi, saygımızı. Sen minik kuş gibi ne böyle lan? Vallahi Sezen Aksu'ya benzemişsin aynı. Harika. Vah 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 vah. Vah 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 vah. Narak. Vah 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 vah. Vah 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 vah. Mızrağı görünce acayip agresifleşiyor köpek ya. Oy ben sana ölürüm. Al 3 tane al, tamam hadi sen. Kurban olam size. İnşallah herkese verdik. Sen de çocuk sanıyor gibisin. Ha bu sana. Sümüklü. Sümüklü. Masuk. Maşuk. Masuk ke dalam. Teyzem bu kadar vallahi bitti. Çikolata ha öyle. Bizim çocuklukta yediğimiz var ya. Dani kabilesinde 3 farklı ev oluyor. Erkeklerin evleri. Bakın bu yüksek olanlar erkeklerin evleri. Çocuk verdiğim çikolata yiyor. Küçük olanlar kadınların ve çocukların evleri. Is it possible to see inside? Not? Ah, okay. Görmek mümkün değilmiş. Şimdi size bir evi göstereceğim. Mata India bangkut. O kadar karanlık ki hay. Çocuk ağlıyor. Arkadaşlar burada yaşıyorlar ya. İnanılmaz gerçekten. Aşkı Tom, senin çikolatan mı yok? Çikolat. Arkadaşlar burada yatıyorlar işte. Çokolat. Dur. Ha var elinde çikolata var işte verdik. Sen ne yapıyorsun? Yuttun çikolatayı. Adamsın adam. Bay bay. Girişteki olayı bizim rehber organize etmiş. Bana sürpriz. Çok tatlılar ama ya gerçekten. Gerçekten bu şekilde yaşıyorlar. İnanılır gibi değil. Böyle dolaşıyorlar cıbıldak. Yollarda da görüyorsunuz bazen. Böyle işte. Hadi bakalım. Bugün daha neler göreceğiz. Şu anda yürüyüşteyiz dağlarda. Yolumuzun üstüne bir Papua kabilesinin savaş direği çıktı. Tam bu alanda savaştılar zamanında ya da belki hala küçük çaplı çatışmalar yaşıyorlar. Bilemeyiz. Bu direkte tırmanıyor. Yukarıdan talimat veriyor yukarıdaki komutan. Böyle. İlk savaş görüntüleri vardı ya. Onun gibi ama burası daha dağlık bir yerde yürüyüşte. Bakın Papualı okullarına çıplak ayakla gidiyorlar. Devletin verdiği elbiseler. Ne güzel. Arkadaşlar şimdi bizim diğer şoför çocuğa telefon geldi. Şoför çocuğu çok seviyorum. O entelektüel Instagram'ını da koyacağım. Yani ama İngilizce bilmiyor. Rehberi o kadar çok sevmedim. Bir kişi öldürülmüş. Buraya çok yakın bir mesafede. Onun için geri dönüyoruz dedi. Ya da başka yere gidiyoruz dedi. Ben anlamadım rehberi. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Yani bugün burada bitirebiliriz. Bakacağız. Yolları kapatmış ayrılıkçılar arkadaşlar. Of, çatışmaya gidiyorlar arkadaşlar. Here, like the independent, they kill police. This is like far and city. Here they also make close. No possible can coming a car, no possible going a car. They close road. Yes. Tüm yolları Like this kapatmışlar. way, like that. So they killed or they just shot? You know, they killed. Killed one Yes. soldier? Yes. Ah, very bad. From Papuan people, they kill army. The army person died. Yes. Yeah. Yeah. A soldier died. And the other side here also they close the road. This side or Yes. this side? No, behind. Ah, there, behind. Yeah. Arkadaşlar bir kişi öldürülmüş şu anda. Askerler de oraya desteğe gidiyorlar muhtemelen. Çatışma çıkmış. Tüm yolları kapatmışlar. Biz kaldık ortada. Tam anlamadım ama otele götürecekler sanırım. Şakası yok böyle işlerin. Sakın gelmeyin bu durumlar düzelene kadar. Sakın. Yani
Rehine alınma ihtimali çok yüksek. Alınmış zaten. İçinde vallahi askerler vardı. Okay. Sanırım yolu kapattıkları için bizi bir arayola soktu. Buradan yürüyüş yapacağız dedi şimdi. Turun programı değişti. Yürüyelim bakalım. Dağlara kaçmaktı. Çok akıllıca değil gibi ama hadi bakalım. Yoldan çıkıyoruz ve yağmur yağıyor. Tabii bu ciddi anlamda sağanağa da dönüşebilir. Küçük bir kabile kulübesi de var. Bana uyar vallahi. Ne olacak zaten? Yaşayacağımı yaşadım. Yeter. Şu dağlarda yürüyerek. Şu dağlarda kar ol, saydım olsaydım. Geleneksel köprüden geçeceğiz. Yani geçiyoruz. Yemin ediyorum Sırat Köprüsü gibi. Ne la o? Köprüyü yıktım. Götümle yıktım vallahi billahi. La böyle köprü mü olur ya? Ay. Hem çekim yapıp hem geçilmiyor ya. Evet şimdi daha güzel bir alana geldik. Vallahi şimdi bir şey düşmedi. Ama bu benim ağırlığı taşımaz ki. Timsah var mıdır? İnşallah düşmem. Kameram suya dayanıklı değil. Çatışma çıktı diye kaçtık. Şeyden geçiyoruz. Ölüm Köprüsü'nden. It's funny. Bunu size göstermek için hayatımı tehlikeye atıyorum. Tek elle geçiyorum. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam. Sanıyorum kurtulduk. Uhu! Papua'nın nehirlerinden de geçmedik demeyiz. Arkadaşım. Ormanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa. Köprü daha çıktı. Ama bu kadın ne yapıyor burada? Korktum ha. Çıplak ayaklı, elde telefon. Vallahi ben yürüyüş yapacak zannettim. Çamurlara girdik ama. Başka bir kabileye geldik. 2 saattir yürüyoruz neredeyse. Yağmur altında. Çok ıslanmıyoruz çünkü devamlı ağaçların altındayız. Onun için yağmur ormanı deniyor zaten. Ne güzel bir kabile. Dağda yani Vamena şehri 1600. Burası muhtemelen çok daha yüksek olmalı. Bakacağım. Çitlerle örmüşler ne güzel. Domuza bakın. Wow. Vam. Domuz Vam demek. Şehrin ismi de Vamena. Domuz. Oo dostum sen mi karşıladın bizi? Merhaba. Nasılsın? Aslanım benim. Çok güzelsin. Tanıyor musun bu domuzu? Yine bu köyleri bakın. Kaç kilo bu ya? Tamam siz. Lan. Çok küçük. Hello. Şahane bir dağ köyü. Ne kadar güzel. Ay çok güzel. Ne kadar düzenli, tertemiz yapmışlar. Kurban ey size ya. Yine kadınların evleri, erkeklerin evleri. Kadın evi herhalde küçük olan. Always a village man house making in the middle. Erkeklerin evi hep ortada. Burada yemeklerini pişiriyorlar. Şu anda hepsi çalışmaya gitmiş arkadaşlar. Yes. Bir iki kadın kalmış. Ne kadar cennette yaşadıklarının farkındalar mı acaba? Burada sohbet için yer bile yapmışlar. Erkeklerin evi. Kadın erkekler ayrı evlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Bu muhtemelen binlerce yıllık gelenek. Kavga ede ayırmayı düşündüler. Bakın şu anda modern çağda da aynısı oluyor. Fark ettiniz mi? Erkek kadınlar evli olmasına ama ayrı yerlerde, odalarda falan yatıyorlar. Burada fishing, balıkçılık oltaları var. Deniz yok Papua'nın bu bölgesinde. En ortasındayız. Böyle bambudan balık oltası yapmışlar. Kahve yetiştiriyorlar.
And the other one there, this is a betel nut tree. Ha, bu çiğnedikleri kırmızı betel nut var ya. Growing. Betel nut ağacı. Yes. Muz var. Betel nut. The one he's chewing, you know. Kadınlar hemen çıkardılar geleneksel takılarını falan satmaya. İnanılmaz bir cennette yaşıyorlar ya. Oh, şu gölgede yapıyordur arkadaki tepe dağ. Dağların üzerindeki dağlarda yaşıyorlar. Küçük bir nehir geçiyor arkadaşlar. Küçük bir Venedik. Su hayatın kaynağı işte. Burada da Vamena Nehri var. O Nijer Nehri gibi, Yangtze Nehri gibi, Tuna Nehri gibi, Nil Nehri gibi, Mississippi Nehri gibi, Amazon Nehri gibi hayat veriyor. Nehir varsa, su varsa hayat yeşeriyor. Şimdi buradan geçmeye çalışacağız. Ayakkabı giymiyorlar hiçbiri. Sebebini anlamış olduk. Yeah, no problem, no problem. Kadın feci girdi ya çamura. The only thing is that you get wet shoes now. I have this, Yeah. but it's too lazy to wear. Ya zaten battı. Bu 2,5 senelik gezide bu kaçıncı ayakkabım? Eskittiğim acaba? 6-7 etti. Ya bırak, rehberle geçmeye gerek yok ki. Şimdiden ayağım ıslandı. Böyle 1, 2, 3. Sana abi nasılsın ya? Şöyle. Ananı. It's okay. Çekil oradan, oraya geçeceğim bak. Oraya zıplayacağım. Oops. Oh yeah. Başka çaresi yoktu ya. Very good. Keşke aldığım şeyi giyseydim demiyor değilim ama eğilemiyorum o kadar. Bel fıtığım var. Sileriz. Yok, çatışma var diye buraya soktu bizi ya. Dağlara bakın. Gerçekten buraya bizi soktu herif. Her tarafımız çamur oldu ya. Bir de artistik yapıyor, kesiyorum falan ayağını böyle. Tipe bak. Niye sokuyorsun abi bizi buraya? Arkadaşlar, havalimanına ulaştım. Cidden çok sıkıntılı durumlar. Birçok arkadaşım yazdı ayrıl oradan diye. Endonezyalı arkadaşım. Uçak şimdi indi buraya. Ne uçağı acaba? Asker uçak da. Bayağı asker yürüyorlar ya. Her yer asker. 5 dakika buraya benim otelim. Daha korka geldim. Bakın şimdi havalimanındayız. Polisin elinde maşettelerle insanlarla çatışmasını gösteriyor ve havalimanının direkt olarak dışında burası. Bakın çatışmaları gösteriyor ekranda. Yaralananlar. Kötü de. İnanılmaz ya. Bir de şöyle bir şey var. Bu havalimanından çıkan uçakları tarıyorlarmış arkadaşlar. Şimdi ben size şeyi göstereceğim. Bakın havalimanındayız. Turist yok diyorum ya size. Bir tane turist göremezsiniz. Tamamen buraya gelmiş Endonezyalı memurlar veya buranın işte burada yaşayanlar. Tek bir turist yok. Gelmeyin. Ben büyük hata yaptım gelerek. Yani çok büyük hata yaptım. Sıkıntı. İnşallah arabamızı taramazlar. Evet arkadaşlar, veda ediyoruz. Bir daha gelir miyim? Çok zor ya. Çok zor. Rehberi sevmedim. Yalan dolan. Evet. Ve uçaklara ateş ediyorlarmış. Ben haberi de göstereceğim. Yani yalan değil. Buraya gelmeyin arkadaşlar. Yani bu bölgeye biraz tehlikeli. Kimse yok zaten turist olarak. Öyle. Thank you very much. Arkadaşlar evet. Welcome. Oh, so hot. Thank you brother. Thank you. Ayakkabılar gitti. Yeni yıkamıştım. Oh! Dünkü halini görmüştünüz. Şimdi ayakkabım bu halde. Seyahatin zorlukları. Denizde yüzüyoruz şu anda. Arkadaşlar inanılmaz bir sel var. What's your name? Nama. His name? Nama? Endilfan. He? Endilfan. Endilfan arkadaşlar. Papua'da havalimanı böyle bir şey. Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Buranın doğasının ne kadar vahşi olduğunu. Elif güveyler var. Kaç pilot arkadaşlar, onları hep yollayayım ya. Deniz olmuş, baksanıza. Hayret bir şey ya. Deniz mi taştı, ne yaptınız?